Beni tanımayanlarınız için ben Burak. Kendi halinde dünyayı gezen ve deneyimlerini bu kanalda paylaşan bir dostunuzum. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın lütfen. Evet, Mekke'den ayrılıyoruz artık. Ayrılma vakti geldi. Birazdan otelimden çıkacağım, sizlere odamın manzarasını göstermek istiyorum. 25. kattayım. Şehrin arka tarafını görüyorum ama yine de şehri yukarıdan görme şansına sahibim. Şöyle sizlere de göstereyim. Bugün Medine'ye yolculuk yapacağız. Eşyalarımı topladım, hazırım. Telefonu şarj ediyorum, birazcık onu bekliyorum. Burayı da birazcık toparladım. Yayıntıları hallettim. Kendime bir de kahve yaptım. Kahvemi yudumladıktan sonra, telefonumla birazcık şarj olduktan sonra tren istasyonuna gideceğim. Tren bileti aldım. Yine yüksek hızlı trenle Medine'ye yolculuğumuz var. Yine bilet alış sistemini anlatacağım sizlere. Biliyorsunuz Mekke'ye gelirken de anlatmıştım nasıl bilet alındığını. Tren istasyonuna gidince orada hepsinden bahsedeceğim. Artık Mekke'den ayrılıyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz Medine'ye. Bir aksilik olmazsa 2,5 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Sonrasında Medine'ye varacağız ve gezmeye başlayacağız orada. Şurası sanırım otobüs terminali. Oraya tren istasyonundan otobüsler geliyor. 8 riyal veriyorsunuz tren istasyonuna indiğinizde, 8 riyal veriyorsunuz, buraya kadar getiriyor sizi. Mescid-i Haram'a 1,5 kilometre mesafede burası. Yani öyle taksiye maksiye dünya para vermenize gerek yok. Buraya gelecekler için söylüyorum. Şimdi oraya gideceğim, soracağım. Eğer otobüs varsa otobüste geçeceğim tren istasyonuna, yoksa mecbur taksiye bineceğiz. Kahvemi yudumlayayım. Kahvaltı yapmadım. Artık kahve bir süre idare edecek beni. Bu G dedi resepsiyona gidiyor. Burada yazmışlar harflerin anlamlarını. Bu da 30. kat. Şimdi otelden çıktım. Ya kameraya bir şey oldu. Ekranda garip garip renkler oluşmaya başladı. Bilmiyorum, şu an bu görüntüyü çekiyorum da biraz da deneme gibi çekiyorum. Hem benim baktığım ekranda hem de kameranın önündeki ekranda garip garip böyle bir siyahlı yeşilli ışıklar belirdi. Korktum lan, kamera bozulmasın ya. Bozulmasın kamera. Çok pahalı kameralar. Bir de ona para harcamayalım. Şimdi buradan geç kalmamak adına taksi mi çağırsam ya? Gerçi de tren istasyonuna giden otobüsler nereden kalkıyordu? Haritadan bakayım ona. Çok hatırlayamadım nereden olduğunu. Arka tarafta kaldı galiba. Maps.me diye bir uygulama kullanıyorum ben. Beni takip edenler zaten biliyorlardır. Özellikle trekking rotalarını çok iyi gösteriyor. Yıllardır bunu kullanıyorum. Burada gittiğim her yeri, önemli bulduğum her yeri işaretliyorum abi. İşaret atıyorum. Bir de not alıyorum. Ne diyecektim? Çevrim dışı bir uygulama bu. Yani seyahat ederseniz, eğer edecekseniz, Maps.me'yi telefonunuza indirin. Gideceğiniz şehri ya da ülkeyi oraya gitmeden önce indirin abi. Çevrim dışı olarak internet yokken kullanabiliyorsunuz. Şimdi buradan yürüyeceğiz. Caddeden sola döneceğiz. Otobüsler oradan kalkıyor. Ya bak, Cidde'ye diyor, bak görüyorsun değil mi? Buradan taksiler falan gidiyor ya Cidde'ye. Ya burada nasıl bir sistem var biliyor musunuz? Para verin birine, sizi götürür yani. Nereye istiyorsanız götürür size. Olay tamamen parada bitiyor. Korkuttu ya kamera. Bakayım, şu an bir şey gözükmüyor gibi. Ben görmüyorum yani, ekranda çekerken bir sıkıntı var mı bilmiyorum da ben bir şey görmüyorum şu an iki ekranda da. Kurban olayım, yapma ya. Bir de bizi bunun masrafıyla uğraştırma. GoPro. What is your name? Ali Reza. Ali Reza. Burak. Nice to meet you. Mashallah. You from Pakistan? Yes, I am from Pakistan. Which part of Pakistan? Which city? Which city of Lahore? Lahore. Yes. It's crowded city, right? Yes, and beautiful city. I really want to visit Lahore, and Inshallah, north inshallah. of Pakistan is very interesting for me, like also the mountains area. Yes. I will. Yes, also the area Khyber Pakhtunkhwa, Kashmir, Yes. Gilgit-Baltistan. Şöyle kemerimi takayım da, şimdi yoldan bir araç çevirdim arkadaşlar. Pazarlığımızı yaptık. 15 riyale beni tren istasyonuna götürecek. Otobüs önümden gitti. Kaçtı o otobüs. Büyük ihtimalle tren istasyonuna gidiyordu yani. Vardı geldiğim otobüs. Kaçırdık. Yapacak bir şey yok. 20-22 riyal gösteriyordu. Karim isminde bir uygulama var burada. 20-22 riyal gösteriyordu tren istasyonu. Yoldan araba durdurdum. 20 çekti. Dedim 15'e gider miyiz? Gideriz. Pakistanlı kardeşimiz de şimdi
gidiyoruz. Çok uzak değil zaten. Çok uzak değil tren istasyonu. Burada çok fazla Pakistanlı, Bangladeşli ve Hint var. Çalışmaya geliyorlar buraya, ekmek parası. How many years you working in? Last 7 years. I am also working in Makkah only. And how is life in Mecca? Alhamdulillah, everything is good. Is it expensive city or? No. The Saudi is not expensive. You know the monthly earning is good. How much more or less? For example, you doing taxi. 5,000. 5,000 riyal. Yes. Brother, you know my ex-president Imran Khan asked the people to watch the Ertugrul movie. And you know the Muslim history. Yes, and the people are mostly love more than love to the Ertugrul movie. And also watch Usman. And the people of Pakistan much more than love to Turkey. And the play will be on my national TV. National TV. National TV. They are playing 1 week, 2 days. In 1 week, 2 days they are watching. Tren istasyonuna geldim şimdi arkadaşlar. Baksanıza ya, Pakistanlı arkadaş şeyi söyledi. Eski başkanları halka şey demiş. Ertuğrul dizisi vardı ya, bir de Osman. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman mıydı? Tam hatırlamıyorum isimlerini. Onları izleyin demiş ve ulusal kanalda yayınlamışlar. Haftada 2 bölüm. O yüzden izliyormuş Pakistanlılar şeyi, bizim o 2 diziyi. Bir de şey demiş, hani Müslümanlık tarihini öğrenin, İslam tarihini öğrenin diye o dizileri önermiş yani. Biraz garip geldi bana açıkçası. Yani tabii ki tarihi televizyonlardan ve dizilerden öğrenmiyoruz. Sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Kitaplardan okuyarak, bu işin uzmanlarından, tarihçilerden, bilim insanlarından öğreniyoruz değil mi? İlginç geldi açıkçası yani bir başkanın böyle bir açıklama yapması. Şimdi burası, aşağı katta şey vardı, otopark, orada bıraktı beni arkadaş, yukarı çıktım. Burada bekleyeceğiz. Daha sonrasında peronlar karşı tarafta. Oradan trenimize bineceğiz. Size şeyi göstermek istiyorum. Şimdi ola ki internetten bilet almadınız, gelip istasyondan almak istediniz. Burada böyle bilet alabileceğiniz noktalar var. Buralardan bilet alabilirsiniz ama nakitle alamıyorsunuz. Sadece kart seçeneği sunuyor sizlere. Buradan biletinizi seçerek alıyorsunuz arkadaşlar. Benim trenime de 40 dakika kalmış bu arada. 12'de trenim, şu an 11'i 20 geçiyor şu an. Konuşamadım. Eğer online almak istiyorsanız da HHR Train isminde bir uygulama var. Onu aplikasyondan indiriyorsunuz. Üye olmanıza falan gerek yok. Ana sayfa çıkıyor karşınıza. Gideceğiniz rotayı seçiyorsunuz. Ben Mekke'den Medine'ye mesela seçtim. Gideceğim tarihi seçtim. Bir sonraki ekrana geçtim. Orada da tren saatleri ve ücretleri yazıyor. Naçizane tavsiyem, olabildiğince erken almaya çalışın biletleri. Çünkü ekonomi sınıfı biletleri bitiyor. Ekonomi sınıfı ve business seçeneğini sunuyor sizlere. Ekonomi biletleri hızlı bittiği için geriye business kalıyor. O da birazcık tuzlu. Yani olabildiğince, eğer planınız, programınız belliyse erken almaya çalışın. Daha sonrasında kişisel bilgilerinizi girdiğiniz bir ekran var diye hatırlıyorum. Ondan sonra da özür dilerim, ondan önce size şeyi seçtiriyor, koltuk seçtiriyor. İşte hangi vagonda, hangi koltukta gitmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Daha sonra kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Telefon numarası, mail falan giriyorsunuz. Çünkü bileti mail olarak atıyor size, QR kodlu vesaire. Daha sonrasında da ödeme seçeneği geliyor. Eğer banka kartınız veyahut da kredi kartınız Visa veyahut da Mastercard'sa online olarak ödeme yapabiliyorsunuz. Ben uygulama üzerinden aldım biletimi, çok daha kolay, hızlı. Buraya gelmeme gerek kalmadı. Şöyle dükkanları göstereyim sizlere, daha var çünkü yolculuğumuza. Çok güzel kokuyor. Bak burası, Cidde'deki tren istasyonuna da gittim. Orada öyle bu şekilde bir koku yoktu. Böyle bir koku yoktu. Buraya ne sıktılarsa o kadar güzel kokuyor ki. İçerisi gayet temiz. Şeyi çok güzel. Tasarımı, dizaynı çok güzel. Işıl ışıl ama gözü yormuyor. Şöyle göstereyim sizlere. İşte paranın gücü ya.
Gerçekten paranın gücünü görüyorsunuz Suudi Arabistan'da. Çölün ortasına, yani ülkenin çok ciddi bir kısmı çöl veyahut da yarı çöl, şehirler kurmuşlar. Yaşıyorlar. 1930'larda bulunuyor petrol. O Amerikalılar buluyor galiba. Sonrasında işte şey yapmaya başlıyorlar, artık petrolden geçinmeye başlıyor Suudi Arabistan. Dünya üzerindeki petrol rezervinin 1/5 sanırım Suudi Arabistan'da. Bütün zenginlikleri buradan geliyor. Şimdi yavaş yavaş yeni prens artık ülkeyi turizme açmaya çalışıyor. Burası ne bilmiyorum da burada araba kiralayabileceğiniz bir böyle 2 tane şirket var. Burada bagaj nakliyesiymiş ha. Türkçe de görebilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'den gelen çok fazla böyle turist oluyor. Umre ya da hac yapmaya gelen insan oluyor. O yüzden birçok yerde Türkçe seçeneği de var. Veliaht Prens Selman ülkeyi dışa açmaya çalışıyor. Yani sadece petrolden gelen parayla bir şeyler yapmak istemiyor. İşte turizm olsun, yeni anlaşmalar, ticaretler yapalım, başka kaynaklardan da para gelsin Suudi Arabistan'a istiyor. O yüzden Vizyon 2030 isminde bir reform paketi var hatta. Her videoda hemen hemen bundan bahsetmeye çalıştım. Çünkü Suudi Arabistan için gerçekten önemli bir adım, radikal bir adım. Belki bizim neslimiz Suudi Arabistan'daki bu radikal değişimleri görebilir. En azından 1-2 tane radikal değişim görebiliriz belki. Çok emin değilim. Tren istasyonunda böyle arkadaşlar. İçerisi bayağı serin. Yani kapalı alanlar çok serin. Üşüyorsunuz. Ben hatta bakın buraya geleceğim diye hiç üstümdekini çıkarmadım. Çünkü odamda soğuktu. Bunu giymek zorundasınız yani. Hakikaten kısa kolluyla üşüyorsunuz. Dışarıda da tam tersi yanıyor. Tamamdır. Telefona QR kod gönderiyorlar bilet aldığınızda. Biraz önce geçtiğimiz bu makineleri okutuyorsunuz. İçeriye giriş yapıyorsunuz. Medine'ye giden trenler üst kattanmış. Ben aşağıdan bineceğiz zannettim ama üst kata çıkacakmışız. Suudi Arabistan'da görebileceğiniz klasik kıyafetler. Abayeler arkadaşlar. Erkeklerin giydiği, soldaki abimizin giydiği. Kadınlar da genelde böyle siyah abaya giyiyorlar. Ben nerede denedim? Ürdün'de denemiştim. Bir tane mağazaya girdim. Abinin biri gel dedi, dene bir tane dedi. Onun hatta videosu var. Burada insanlar takılıyor, bir şeyler yiyip içiyor. Açık büfe. Sağ taraf Cidde'ye gidiyor. Medine'ye giden ne taraf? Burası olsa gerek ya. Aynen, Medine Station diyor burası. Şu ana kadar gözlemimi sizlere söylemek istiyorum. Suudi Arabistan'daki birçok şey gayet sistematik. Güzel işliyor. Bu kadarını beklemiyordum, açık söylemek istiyorum. Bu taraftan galiba. Ama bir dakika ya, dur biletimi göstereyim de orası Mekke diyor, yanlış olmasın. Selamünaleyküm. Selam. Medine. Four. Yes. Thank you. Birçok şey çok sistematik abi ya. Gerçekten hiç beklemiyordum böyle bir şeyle karşılaşmayı, bu kadar sistematik bir ülkeyle karşılaşmayı. Trenimiz gelmiş. Yüksek hızlı tren. Bu tren sayesinde 2,5 saate gidebileceğiz Medine'ye. Yoksa araçla giderseniz daha uzun. Bahsettiğim Vizyon 2030 bu. Şöyle göstereyim size. Bu 9. vagon, 7. vagon benimki. Ekonomi bileti buldum ben. 129 küsür riyale aldım biletimi. O da 35 dolar civarı bir şey yapıyor aşağı yukarı. Burası kaç? Şöyle bekleyelim de. 7. vagon bu. Kaçıncı vagon burası ya? Arapça yazıyor orada. Aynen 7. vagon burası. Şöyle V şeklinde yazıldığında Arapçada şey oluyor. 7 oluyor diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyormuşum. 169 benimki. Bakalım. Aynen burada. Okay. Thank you, şükran. Okay. 169. Treni göstereyim sizlere. Bakın burada şey var. Ekran var. Ekrandan rotayı takip edebiliyorsunuz. Kafeterya var ileride. Ara ara kapıları kapatıyorlar ki içerideki serinliği şey yapabilmek için, tutabilmek için. Burada böyle eşyalarınızı koyabileceğiniz alan var. Keza yukarılarda. Burası kafeterya kısmı. Böyle atıştırmalık bir şeyler var. Çikolata var, kurabiye var. Bir de çay kahve alabiliyorsunuz. Business tarafı burası olsa gerek. Selamünaleyküm. Yes, kamera. For Turkey. It's good.
Turkey? Yes. Turkey? Yes. Good. You from here? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Kamerayı gören şaşırıyor. Burası da business tarafı arkadaşlar. Burayı da göstermiş olayım. Ben böyle masalı tarafa geldim. Bakın mesela burası daha rahat, şöyle oturalım hatta. Bayağı rahatmış burası ya. Ama tuzlu. Bir tık daha pahalı. Şimdi fark ettim, ekran varmış koltukların arkasında. Bir şeyler izleyip, müzik filan dinleyip o şekilde yolculuk yapıyor insanlar. Eğer business bileti alırlarsa. Burayı da göstermiş olayım sizlere. Şimdi yanımda çok fazla insan oturuyor. Rahatsız etmemek adına bazen rahatsız oluyor insanlar. Çünkü karşımda bir çift var. Yanımda bir tane abi oturuyor. Herkes kameraya bakmıyor, böyle sıcak bakmıyor. Ha bak, bunlarla da servis yapıyorlar bu arada tren yolculuğu esnasında. O yüzden buradan direkt tak diye Medine'ye bağlanırız. Araya ben böyle bir geçiş koyarım müzikli filan. Direkt Medine'ye bağlanırız. Müzikler nasıl bu arada, onu da sormuş olayım. Hazır laf açılmışken. Güzel müzikler kullanıyor muyum sizce? Yani bazen yorumları geliyor. Mesela ya buraya bu müzik olmadı, keşke şunu kullansaydın diyor, ama güncel böyle bildiğimiz mainstream bir müzik söylüyor. Onların telif haklarını alamıyoruz biz. Bir tane web sitesi var. Epidemik Müzik diye, bu reklam değil bu arada. Ben oraya her ay para ödüyorum. Oradaki müziklerin telif hakkını satın almış gibi oluyorum. Aslında tam da satın almıyoruz galiba. O birazcık tuhaf bir prosedür. Ama hani o parayı ödedikten sonra o sitedeki müzikleri kullanma hakkını veriyor bize. Oradan kullanıyorum ben müzikleri. Orada da tabii ki kısıtlı müzikler var. O yüzden oradan seçiyorum yani arkadaşlar müziklerimi. Her istediğim müziği kullanamıyorum. Introlar yapıyorum videolara. Böyle bazen videonun arasında müzikli geçişler yapıyorum. Beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Bunları yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Ben de bir fikir elde edinmiş olurum. Birkaç dakika sonra kalkacak trenimiz. Önce Cidde'ye gidecekmiş. Cidde'den Medine'ye geçeceğiz. Ben de gördüm. Bazen bir durak koyuyorlar, bazen direkt gidiyor bu arada trenler. Onu da söyleyeyim. Ben de şimdi ekrana bakınca gördüm. İlk durağımız Cidde. Kısa bir mola. Yeni yolcular alacağız. Daha sonrasında Medine. Medine'ye geldik şimdi arkadaşlar. Sizleri Nuri abiyle tanıştırayım. Trende tanıştık. Abi çok memnun oldum tekrardan. Şimdi şehrin merkezine gideceğiz. Sizlere de göstereceğim. Tren istasyonunun içini de göstereceğim. Hedefimiz öncelikle merkez. Daha sonrasında otelimi bulmam lazım. Sonra da artık Medine'yi gezmeye başlayacağım. Mekke'deki tren istasyonundaki o koku burada yok. Cidde'de de yoktu, burada da yok. Sanırım Mekke'ye özel bir koku. Burada herhangi bir parfüm kokusu ya da böyle bir esans kokusu almıyorum. Şimdi taksiyle merkeze gideceğiz de Nuri abi pazarlık yapıyor. Bak ikimiz uzanma. Kaça dedi abi? Götürüyoruz, gidiyoruz. Burada pazarlık kültürü var anladığım kadarıyla. Canım, burada pazarlık etmezsen bayağı bir uğraşırsın. Cidde'de bu yeşil taksiler yapıyordu, taksimetre açıyordu. Evet. Sen önden çekim yapa git. Geç abi sen öne. Geç, Ben mi çekim geçeyim? yap, çekim yap. Dur abi şunu şöyle aşağı atayım da sen yolu gör. Habibi, Endülüs Masi.
اوكي اوكي هذا باب البيك ها. Ha, Elbeyken oradan gireceksin. اوكي هذا. Abi sen Arapça biliyorsun. Ya anlıyorum da konuşamıyorum işte. Konuşmamak daha iyi. Burada taksimetre var. Abimizin adı falan yazıyor. Şimdi merkeze gidiyoruz. Kontrol. Ha, burada polis kontrolü var değil mi? Şeyde yoktu ama ya. Mekke'de yoktu. Burada var demek ki. Dur bir dakika. Sen kaç yıldır burada iş yapıyorsun abi? 16. 16. Oo. Bayağı Ben- uzun süredir. هذا فيديو. Yes, video. Burada kameralar var hiç uyarmazlar. Direkt şoföre ceza gider. Ha, direkt şoföre ceza. Ha, doğru. Where are you from? पाकिस्तान. Pakistan. Which part of Pakistan? पंजाब. Punjab. Bir hocam, aynen one. Selamünaleyküm. Selam. Şimdi 112, 104 tamam bu tarafta. Kalacağım yere geldim arkadaşlar. 111 bizim odamız, şöyle. Açalım kapımızı. Işıklar nerede? Burada. Şehrin merkezinde birazcık böyle bir dolandım. Daha sonrasında bayağı kalabalıktı orası. Check-in saati geldi. Oradan taksiye atladım. Burası 6 kilometre uzaklıkta. Oradan taksiye atladım. Kalacağım yere geldim. Şöyle sizlere kalacağım odayı göstereyim. Buranın geceliği 30 dolar. Medine'de bulduğum en uygun ve fiyat performans olarak, yani yorumlara baktım Booking'de, güvenilirlik olarak burası iyiydi. O yüzden burada kaldım. Birçok otel ve hosteller de var burada. İnanılmaz kötü yorumlar almış. Yani millet bayağı döşemiş yorumlarda. O yüzden ben de bir tık güvenilir bir yerde kalmak istiyorum. Burası bir tık uzaktı ama güzel yorumlar aldığı için burada bir gecelik yer ayırttım. Yarın buradan çıkış yapmak zorundayım. Farklı bir otele geçeceğim. Çünkü burada 2 gecelik yer yoktu. Öteki tarafta 2 gecelik yer yoktu. Orası Mescid-i Nebevi'yi görmeye geldim ben bu arada arkadaşlar, Medine'ye. Hem de şehri gezmek için geldim. Yarın kalacağım otel Mescid-i Nebevi'ye daha yakın. O yüzden burada bir gece, orada bir gece kalacağım yani. Orayı da göstereceğim sizlere. Böylelikle toparlamış olayım cümlemi. Mutfak kısmı böyle oturma salonu yapmışlar. Aslında bir küçük ev diyebiliriz burası için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Bu videoluk bu kadar olsun. Ben şimdi otele yerleşeceğim. Sonra birazcık dinleneyim. Kendimi sokaklara atarım. Medine'yi birlikte gezeriz. Mescid-i Nebevi için hatırlıyorsanız Kabe'yi ziyaret için Nusuk uygulamasından randevu oluşturmanız gerekiyordu. Oluşturmuştum, onu anlatmıştım. Gerçi kontrol etmemişlerdi de aynısı Mescid-i Nebevi için de geçerli. Yine Nusuk uygulamasından Kutsal Rava'da izin belgesi alın yazıyor. Oraya tıklayarak bir izin belgesi oluşturuyorsunuz. Yani bir randevu gibi bir şey oluşturuyorsunuz. Ona bir bakacağım çünkü biraz kalabalık gözüküyor. Oradan da izin belgesi onu oluşturacağım. Büyük ihtimalle burada da kontrol yoktur diye düşünüyorum. Mescid-i Nebevi'yi hep birlikte bir aksilik olmazsa göreceğiz arkadaşlar. Şehri de gezeceğim. Medine'ye vardık. Medine'ye vardık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Bana müsaade. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum.